Selamlar, hoş geldiniz. Oyun yapmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle projeye göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Özellikle abone olan, yorum yapan ve beğenen herkese teşekkürler. İyi dilekleriniz bana gerçekten motivasyon oluyor. Tavsiyede ve öneride bulunanlara da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca şunu söyleyeyim, oyunla ilgili öneride bulunmaktan sakın çekinmeyin. Saçma bile gelse size paylaşın. Belki paylaştığınız bir fikir tasarımda işime yarar ve oyunda kullanırım. Söyleyecek bir şeyiniz yoksa bile yoruma bir şeyler bırakırsanız video daha çok kişiye ulaşır. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Orada sohbet etme ve yardımlaşma imkanınız olur. Ayrıca TikTok ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Şimdi geçen videoda 15 günde yaptıklarımı anlatmıştım. Penceremizi oluşturduktan sonra haritayı çizip detaylandırdık. Mouse kontrolü, kamera hareketi, zoom gibi özellikleri de eklemiştik. Sonra karakter sınıfıyla oyuna karakter eklemiştik. Ateş sınıfı da ekledikten sonra gece ve gündüz döngüsünde hava aydınlanıp kararıyordu. Ateşimiz de karanlığı aydınlatmıştı. Öncelikli hedefler combat sistemi, yani ilk önce yakın dövüş eklemem lazım oyuna. Ondan sonra bir envanter sistemi ve karakterlerle etkileşime girebildiğimiz bir diyalog sistemimiz olacak. Bunları yaptıktan sonra yetenekler, karakter istatistikleri gibi bazı özellikler de ekleriz. Aklıma gelmeyen ama ekleyeceğimiz şeyler mutlaka var. Yalnız bu saydıklarımı yapınca oyunun genel mekanikleri neredeyse tamamlanmış olacak. Geri kalanlar da detaylara giren şeyler, onları da zamanla ekleyeceğiz. Bu videoda yakın dövüş sistemini geliştirirken ne kadar ilerlediğimi size anlatmak istiyorum. Bıraktığım yerde karakterler birbirinin içine girebiliyordu. İlk önce bunu düzelttim. Artık bir karakter öbürünün bulunduğu kareye yürüyemiyor. İki karakter aynı anda bir kareye yürümeye çalışırsa ilk önce seçen ya da hızlı davranan yürüyebiliyor. Diğeri başlangıç pozisyonuna geri dönüyor. Bu çok önemli bir detay. Tıpkı ağaç, taş, duvar benzeri objelerde olduğu gibi diğer karakterler de birbirine engel oluşturuyorlar. Taktiksel açıdan çok önemli. Diğer karakterler ve düşmanlar geçiş yollarını kapatabilecekler. Karakterler combat mod, yani saldırı moduna geçebilecekler. Henüz buna bir animasyon eklemedim ama karakter dövüş pozisyonuna geçecek. Silahsızsa gardını alacak, silahlıysa kılıç çekecek veya yayını, okunu hazırlayacak gibi düşünebilirsiniz. Öncelikle yakın dövüşü yapıyorum. Combat modda mouse'u kırmızı yaptım anlaşılsın diye. Yapay zeka karakterlerde, yani NPC'lerde tehdit algılarsa ya da saldırırsak veya saldırgan düşmanlarsa kendiliğinden combat moda geçip saldıracaklar. Bu saldırı mekaniği birden fazla adımdan oluşuyor. Düşman menzilde ise hazırlan, saldırı pozisyonu al ve sonra karakterin en yakınına kadar git. Bu adımları yapmamız lazım. Saldırı mesafesine girdikten sonra da karakterler birbirine vurabilirler. Şimdilik bunun da animasyonu yok ama onlar kolay işler. Önce sistemi sağlam yapalım. Sonra tüm görselleri halledeceğiz. Bakın, saldırı modunda diğer karakteri seçtim. Benim karakterim yanına kadar gitti. Sağ tıkla diğer karakteri nereye götürürsem benim karakter de onun peşinden gidiyor. Bu saldırıya geçen tüm karakterler için geçerli. Diablo gibi her saldırı için tıklamaya gerek kalmayacak. Baldur's Gate, Arcanum veya Divine Divinity oyunlarında olduğu gibi karakterimiz saldırı modundan çıkmadan ya da farklı bir komut vermeden saldırmaya devam edecek. Bunu aslında sadece saldırı için yapmadım. Öncesinde bir takip sistemi geliştirdim. Saldırı dışında mesela bir NPC görev için de bizi takip edebilecek veya bir companion, yani yol arkadaşı olursa bizi takip etmeye başlayacak bu sistem sayesinde. Kendi karakterimiz dışında diğer karakterler üstünde doğrudan kontrol şansımız olmayacak ama komutlar verebileceğiz. Şu düşmana saldır, burada bekle, şurayı kontrol et gibi şeyler olsun istiyorum. Yani kafamda böyle tasarlıyorum. Bunları yapmaya çalışacağım. Bakın, burada bir tuşa basınca karakter beni takip etmeye başladı. Aynen bu şekilde olacak. Düşmanlar takip edince görüş alanından çıkarsak takipten çıkabilecekler. Çünkü görmeden takip edemeyecekler. Yani bu şekilde düşmanlarımıza izimizi kaybettireceğiz. Hani çünkü şöyle bir sistem de yazabilirdim. Düşman nerede olursa olsun seni takip ediyor gibi bir şey yapsaydım o zaman çok saçma olurdu. Yani nereye girersek girelim programa dayalı otomatik koordinatımızı bulabileceği için hiç kaçamazdık. O da biraz anlamsız olur. Unutmadan size bir şey göstermek istiyorum. Bunu seveceksiniz. Şu civarlarda bir şey yapmıştım. Bir dakika, şuralardaydı. İşte burası. Oyunda böyle gruplarla karşılaşabilirsiniz. Düşmansa zaten yandık. Hepsinin sizi takip ettiğini düşünün. Şimdi bunu denemek istiyorum. Bakın, hepsi peşimden geliyor. Böyle düşmanlardan kaçarak kurtulmak veya tek tek çekip halletmek en iyisi. Çoğu oyunda öyle yapılır zaten. Oyuncuya biraz esneklik tanımak lazım. Bir oyun ne çok zor olmalı ne de çok kolay. Tam dengede olmalı. Böyle sıkışınca da kaldık. Tabi saldırı özellikleri olunca, büyüler falan işin içine girince çok farklı
farklı bir oynanışa dönüşecek gibi geliyor. Unutmadan size bir özellik daha göstermek istiyorum. Karaktere enerji ekledim. Her karakterin üstünde enerjisi yazıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdilik saldırı sistemi bulunmadığı için bazı tuşlarla azaltıp arttırabiliyorum enerjiyi. Enerji dediğim sağlık yani aslında. Bakın 0 olunca karakter böyle yere düşüyor. Buna da tek PNG koydum. Aslında ne tarafa dönükse o tarafa ters yönde düşüyor. Ama henüz sprite sheet çizmediğim için tek yönde düşüyor. Öyle ayarladım. Bunu da halledeceğiz. En azından sistem çalışıyor. Harita büyüklüğümüz 1000 çarpı 1000 tile'dı. Bu haliyle haritanın bir ucundan diğerine gitmek bayağı uzun zaman alıyor. Hatta şöyle yürümeyi denedim. Sağ üst tarafta geldiğim tile numarası yazıyor. Bayağı ilerledikten sonra 200'lere yani yolun 5'te 1'ine geldim. Bu harita boyutunda görevler nasıl olsun diye biraz düşündüm. Size bunlardan bahsetmek istiyorum. Mesela başlangıç noktamız şurası olsun. Bu rastgele belirlenecek. Şurası da olabilir. Burası da. İlk karşılaştığımız görevde rastgele olacak. Mesela bir çocuğa yardım edebilirsiniz veya birisiyle tanışabilirsiniz. Hiç fark etmez. Olaylar sizi farklı bir noktaya yönlendirecek. Tüm noktalar birbiriyle bağlantılı olacak ama sonraki noktaların yerleri rastgele olacağı için hikayede tek bir harita olmayacak. Her farklı oyunda haritanın farklı yerlerinde görevler yapacağız. Haritanın tamamı da değişmiş olacak. Ağaçlar, taşlar, diğer objeler falan. Ana karakterler ve bosslar aynı olur ama bazı yan karakterler ve görevler farklılık gösterebilecek. Bu söylediklerimin hiçbirini yapamasam bile bu rastgelelilik çok karmaşık gelirse falan sabit bir harita bile yapsam en azından yan görevleri farklı ve rastgele olacak şekilde yaparım. Yani bu anlattıklarım illaki kesin yaparım olur dediğim şeyler değil. Sadece kafamda planladığım ve olmasını istediğim şeyler. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Proje ilerledikçe göreceğiz. Bu arada oyunu dondurabiliyoruz. Geçen videoda bahsetmeyi unuttum. Rol yapma oyunlarının olmazsa olmaz özelliği. Taktiksel savaşlarda oyunu dondurup istediğimiz kararları verdikten sonra oyun akışını devam ettirebileceğiz. Oyun sıra tabanlı olmadığı için bu özellik mutlaka çok işe yarayacaktır. Bir de haritadan bahsetmişken oyunun geçtiği dünyayı şu tarz bir haritada tasarlıyorum. Farklı ülkeler olacak. Oyundaki karakterler bu ülkelerden gelecek ve her birinin farklı yetenekleri olacak. Bunları ilerleyen zamanlarda daha iyi oturturuz. Şimdilik bunlar bir köşede dursun. Bir de şu yaratığı göstereyim. Kafamda tasarladığım bir düşmanı şöyle oluşturdum. Merak ederseniz tasarladığım hikayeden de bahsederim. Çok orijinal bir hikaye olmasa da oyun oynarken karşılaştığınız olaylar ve görevler oyuncuyu etkilesin istiyorum. Bunların üstünde biraz durmaya çalışacağım. Bu haftalık yapabildiklerim bu kadar. Bir dahaki videoda sizlere bir karakterin diğerine saldırabildiği ve enerjisi bitenin yere düştüğü bir sahne göstermek istiyorum dostlar. Daha sonrasında basit bir envanter sistemiyle silah ve eşya kullanımını da geliştiririz. Sonra da diyalog sistemini basit bir şekilde oluştururuz. Ondan sonra oyun yavaş yavaş şekillenmeye başlayacaktır. Kafamda birçok tasarım var. Zamanla hepsini anlatacağım. Siz de fikirlerinizi anlatırsanız yorumları okuyorum. Discord'a gelirseniz orada paylaşım yapabilirsiniz. Konuşuruz. Fikir alışverişinde bulunuruz. Ayrıca Instagram ve TikTok'tan da takip ederek destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Geliştirici günlüklerinin ikinci videosunun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben Joseph.